Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? Skoda Scala var. Segmentine göre neden pahalı? Gerçekten verdiğimiz parayı hak ediyor mu? ETSI nasıl bir motor? Faydalı mı değil mi? Zaten biliyorsunuz öncesinde Seat Skoda videoları vardı. FAK grubuna hakimiz kanalda. Ne bekliyoruz? Videoyu beğendik mi? Kanala abone olduk mu? O zaman günahıyla sevabı ya Skoda Scala. Arkadaşlar Skoda Scala'ya dışarıdan baktığımızda standart Skoda tasarımına hakimiz. Nedir abi? Biliyorsunuz sedanlarında hiçbir zaman sis farı olmuyor. Neyimiz var abi? Gündüz ledlerimiz var gördüğünüz gibi. Aşağıda sis farlarımızı görüyorsunuz. Panjurumuz... Keşke ben seni tanımasaydım. Sana o mesaj gönderdim. Panjurumuz adaptif panjur değil abi. Normal standart panjur. Burada neyimizi görüyoruz? Tabii ki de gördüğünüz gibi radarımız mevcut. Burada Skoda yazımızı görüyoruz. Kaputumuz 1, 2, 3, 4, 5 parçalı bir kaputa sahip bugünkü aracımız. Başka neyimiz var? Başka gördüğünüz gibi aracımız gayet şık, gayet dinamik, güzel bir araç. Aracımızın şöyle farlarına bakacak olursak gördüğünüz gibi aracımızın farları zaten full led arkadaşlar. Sis farlarımız biraz önce de söylediğim gibi. Aracımızın önünde başka neyimiz var? Plakalığımız var. Bu arada herhangi bir firmayla herhangi bir reklam anlaşmamız yok. Normal kiralıyorum. İşim olduğu zaman araçları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ön tarafında başka neyi görüyoruz? Olmazsa olmaz çekidemir kapağımızı görüyoruz. Merve gel bu tarafa doğru, lastikleri de çekelim. Bugünkü aracımızda Nexen lastiklerimiz var. 205'e 55 R16. 16 inç jantlarımız mevcut. Jantlarımız standart geliyor bu araçta. Gördüğünüz gibi alüminyum alaşımlı jant. Jantlarımız gayet güzel arkadaşlar. Zaten Skoda'nın standart jantı da diyebiliriz buna. Aynalarımız elektrikli. Sinyallerimiz aynaya entegre edilmiş bir şekilde. Kapı kollarımız tutup çekmeli. Yani kapı seslerimiz idare eder. Omuz çizgileri gayet güzel, gayet şık. Burada siyah bir kaplamamızı görüyorsunuz. Piyano bilek, piyano siyahı. Arka camlarımız renkli değil. Arka camlarımız gayet açık renkte. Aracın üst tarafında başka neyi görüyoruz? Köpek balığı antenimiz var. Bugünkü aracımız full paket olmadığından dolayı arka camımız aşağı doğru uzanmıyor. Aracın arkasına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. toplanmamız ve su fişkiğimiz burada. Burada bir tane sileceğimiz var. Burada Skoda yazımız var. Normal inceleme videolarında ben çoğunda baktım. Bu cam buraya kadar oluyor. Onlar full paketlerde ve ekstradan para vererek alabileceğiniz bir seçenek. Ama bugünkü aracımızın arka camı standart. Bilginiz olsun. Çoğu YouTube videosunda da yok bu. Haberiniz olsun. Arka stoplarımızı görüyorsunuz. Full led arkadaşlar. Zaten elimizi burada görüyorsunuz. Dörtlerimiz şu anda yanıyor. Burada Scala yazımız var. Arka park sensörümüzü burada görüyorsunuz. Arka sis farımız burada. Reflektörlerimiz ise burada. Aracın arka tarafında gayet güzel bir difüzör var. Hani araca böyle güzel bir hava katmış. Biraz sportif tutmuş aracı. Burada neyimizi görüyorsunuz? Çeki demiri kapağımız var. Aracımızın bagajı tabii ki de elektrikli değil, manuel. Sınıfına göre gayet kocaman bir bagaj hacmi var. Bunu zaten bagaj kısmında inceleyeceğiz. Buradan bunu böyle kapattık. Unutmadan burada neyimiz var abi? Depo kapağımız var. Depo kapağımızı burada görüyoruz. Aracımız zaten dizel olmadığından, benzin olduğundan dolayı herhangi bir AdBlue veya LPG bağlantısı yok. Burada da Süper videosundan hatırlayanlar olmuştur belki. Neyimiz var? Tabii ki de hem kar kürecimiz hem merceğimiz mevcut. Bunu da böyle buraya koyduk. Neden? Çünkü bu araç bir Skoda. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuzu düşünerekten ne yapıyoruz? Aracın içine geçiyoruz. Skoda Scala'nın içine geçerken buralar yumuşak, gayet güzel, gayet tatlı duruyor. Burası da bez kaplama. Buralar biraz sert ama böyle yumuşatılmış bir sertliği var. Bugünkü aracımız kiralık olduğundan dolayı normalde burada şemsiye oluyor. Şemsiye yok ama bilginiz olsun. Burada 4 cam otomatiğimizi görüyoruz. Arka cam kilitleyicimiz var burada. Aynalarımız hem ısıtmalı hem elektrikli. Bu gayet güzel bir özellik. Kapı açma kolumuzu burada görüyorsunuz. Yeni Audi'lerde de görmüştük bunu. A3'lerde vesaire. Gayet güzel. Hani böyle biraz metalimsi ama tam metalde değil gibi. Nikelaj kaplı. Dokunma hissiyatı falan gayet güzel. Buralar biraz sert. Tutamaçları da gayet güzel.
Burada neyimiz var abi? Bir tane saklama cebimiz var. Hani çok büyük şişeler sığmaz ama aşağı yukarı yine 1 litrelik 1,5 litrelik şişeleri buraya sığdırabilirsiniz. Zaten üstü damacanaya giriyor. Onunla gezen adam da gezmesin abi. Her neyse. Burada koltuğumuzu görüyoruz. Koltuğumuzun alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Koltuğumuz bu arada elektrikli değil, manuel arkadaşlar. Şöyle koltuk detayını bir çekeyim ben bir saniye. Koltuğumuz gayet güzel, desenleri vesaire. Bakın burada baklava deseni gibi desenleri var. Burada dikişlerini falan görüyorsunuz. Şöyle netleyecek olursak dikişleri burada. Hani koltuğumuz gayet güzel, gayet rahat. Şöyle yavaştan aracın içine doğru oturalım. Al Merve sen bunu. Skoda Scala'nın içine geldiğimizde ise arkadaşlar bizi gayet şık 2 kollu bir direksiyon karşılıyor. Bunda 3 kollu olmuyor uzun zamandır. Yeni nesillerin hepsi 2 kollu. Direksiyonumuzun alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Bunu buradan kapattık. Sinyal kolumuz, hız sabitleyicimiz, uzun kısalarımız burada. Burada otomatik park özelliğimiz var. Ön ve arka sis farımız mevcut. Eski nesil bir kumanda kullanmışlar. Bunda gördüğünüz gibi böyle geri doğru çektiğinizde açılıp kapanıyor. Burada far yükseklik ayarını görüyorsunuz. Burada ise bir tane böyle gördüğünüz gibi kapaklı bir saklama cebimiz mevcut. Ama içi kaplamalı değil, boş. Bilginiz olsun. Bir havalandırma menfezimiz burada var. Böyle biraz dışarıda kalıyor ama şık gözüküyor. Güzel yani. Piyano siyahı burası da komple. Buralar full yumuşak abi. Direksiyonumuz da full yumuşak. Direksiyonumuzun dikişleri vesaire gayet güzel. Hani buraya da böyle bir çıkıntı yapmışlar. Hoş tutmuş aracı. Bu arada kornamız bu şekilde çalıyor. Dediğim gibi buralarımız full yumuşak. Gösterge panelimiz arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi devir saatimiz mevcut. Ne diyor? Eko uyarısı veriyor araç bize. Altında gördüğünüz gibi neyimiz var? Hararet göstergemiz var. Ortada bilgi ekranımızı görüyorsunuz. Sağ tarafta hız göstergemiz var. Altında yakıt depomuzu görüyorsunuz. Direksiyonumuza geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi sesli komut özelliğimiz var ama sesli komut telefona bağlı. Burada ses ayarımızı görüyorsunuz ama hani inanın kullanırken karışabiliyor. Bazen hani burası mı ses, burası mı ses, insanın kafası karışıyor, karışmıyor değil. Burada al ayarlarımız var. Nedir abi? Bakın tuşun fonksiyonu yok diyor. Buna istediğiniz atamayı yapabiliyorsunuz. Burada radyo frekansını ileri geri al. Aynı şekilde burada değiştirebiliyorsunuz. Airbag'imiz zaten olmazsa olmazımız. Şöyle direksiyonun dikişlerinin detaylarını da gösterecek olursak sizlere. Ekranımız multimedya ekranı gayet güzel. Apple CarPlay, Android Auto özelliği var. Bakın burada zaten bastığınız zaman bununla inanın hiçbir alakam yok. Burada ayarlar üzerinden MirrorLink diyorlar zaten buna, Volkswagen grubu. Buradan seçebiliyorsunuz. Radyo ayarımız. Radyoyu seçtik. Şöyle bir sesine de bakalım. Deli, bir gözü bende öbürü nerede? Yıldız ablaya selamlar buradan. Arkadaşlar aracın üst kısmına doğru geldiğimizde ise burada neyimiz var? Tabii ki de güzel bir güneşliğimiz var. Ama güneşlik hani böyle çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Burada ruhsat saklama cebimiz var. Bir tane makyaj aynamız var. Burayı böyle açtık. Buraya kadar gelen arkadaşım ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya kadar geldiysek videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz. Videoları izliyoruz. Burayı böyle kapattık. Arkadaşlar benden bir artı ne var abi? Tutamacımız var. Aracın tavanı açık renkli, gayet güzel, gayet tatlı bir tavanı var. Hani yumuşacıkta dokusu var. Ama hani şöyle biraz böyle sallayınca dosta korku, düşmana güven veriyor. Burada tuşlarımız var. Tuşlar aktif değil. Burada SOS tuşumuz var. Burada bir tane gördüğünüz gibi gözlük saklama cebimiz var. İçi gayet güzel. Gözlüğünüzü koruyabilirsiniz. Burayı kapattık. Aydınlatmalarımız sarı renkli. Bunu çok sevmedim. Çünkü biliyorsunuz ben beyaz renkli aydınlatma seviyorum. Aynamızda karartma özelliği mevcut. Bilginiz olsun. Aşağıya doğru geldiğimizde 2 tane havalandırma menfezimiz var. Multimedya ekranının altında böyle bir hani yer var ama burası sert, yumuşak değil abi. Bilginiz olsun. Bu dörtlü flaşörümüzü burada görüyorsunuz. Kapıları kilitleme açma tuşumuz burada. Klima kumandaları manuel. Hani elektrikli ve otomatik değil abi. Tek taraflı klima mevcut. Bugünkü aracımızda çift taraflı klimamız yok. Altında burada güzel bir saklama cebimiz var. Hani gayet geniş, gayet yeterli. Şöyle benim gariban telefonunu buraya koyduğunuzda sığıyor. Hani bu yeni nesil 14, 15 Pro Max'ler vesaire de sığar diye düşünüyorum. Burada 2 tane yeni nesil USB Type-C çıkışımız mevcut. Tabii ki de yeni nesil DSG şanzımanımız var. Gördüğünüz gibi böyle ışıklı. Hangi vitese atarsanız onu gösteriyor. Bu arada park sensörü var. Herhangi bir geri görüş kamerası mevcut değil bugünkü aracımızda.
Buradaki tuşlar komple boş abi. Burada sadece bir start stop iptal tuşumuz var. Burada 2 tane bardaklığımız mevcut. Bakın bir tane ufak su koymak için, 2 tane de 0.5 litre su koymak için yerimiz mevcut. Dediğim gibi anahtarsız çalıştırma özelliğimiz mevcut bugünkü aracımızda. Fakat anahtarsız giriş çıkış özelliği mevcut değil. Artı mı eksi mi artık orasını sen düşün. Klasik Volkswagen grubu anahtarı Skoda. Sustalama, sustası hiçbir işe yaramıyor. El frenimiz, burada dikişleri falan gayet güzel yapmışlar. Manuel el freni mevcut. Hani şunun verdiği tadı elektrikli el freni vermiyor abi. Cart hiç asılacaksın bunu. Burada neyimiz var? Bir tane çakmaklığımız var. Ve çakmaklıkta çakmağı da var arkadaşlar. Çakmak olan çakmaklık girişimiz mevcut bugünkü aracımızda. Burada bir tane kol dayamamız var. Kol dayamamız ileri geri oluyor ama herhangi bir alçaklık yükseklik ayarı mevcut değil. Sadece böyle açılıp kapanabiliyor. Bir tane küllük var. Orijinal küllüğü bu şekilde. Hani değişik bir tasarım yapmışlar. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Böyle açılıp kapanıyor. Hani ufak ama yeterli. Araç içinde sigara içmediğimden dolayı ben tercih etmiyorum. O yüzden bunu şöyle koyduk. Yani buraya koymuştuk. Burada bir tane cebimiz var. Hani çok derin bir cep değil açık konuşmak gerekirse. Neyimiz var abi? Bakın. Böyle bir aparatımız mevcut. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu, bozuk paralarınızı vesaire koyabiliyorsunuz buna. Cebimiz çok derin değil demiştik. Şöyle gösterecek olursak sizlere. Çok derin bir cep değil. Bunu böyle aldık. Buraya koyduk. Hani dilerseniz bunu buraya değil de dilerseniz bu aparatı buraya koyabilirsiniz. Hani bu şekilde telefonunuzu vesaire koyarsınız. AirPods'unuzu buraya koyarsınız. Bozuk paralarınızı da buraya saklayabilirsiniz. Ama buna şu an ihtiyacımız olmadığından dolayı biz aldık. Tekrardan eski yerine bunu attık. Burayı da böyle kapattık. Neyi unuttuk? Torpidomuzu unuttuk. Torpidomuz buradan bu şekil yavaş açılıyor. Gayet güzel açılıyor. Torpidomuzda bakın burada bir tane kart viziti saklama yeri var. Burada 2 tane bozuk para koyma yerimiz var. Hani torpidonun içi böyle kaplamalı değil ama yumuşak değil. Sert plastik, bilginiz olsun. Burada da ekipmanlarını vesaire koyduk. Son olarak şunu söylemeden ön taraftan çıkmayalım arkadaşlar. Bakın burada bir aparat var. Nedir abi? Skoda'nın Simple Cleven yani akılcı çözümlerine bir seçenek. Buraya kart vizitinizi veya numaranızı koyuyorsunuz. İşte aracı ters bir yere koyduysanız sizi 7/24 arayabiliyorlar. Ön tarafta tek bir şey anlatmayı unuttuk. O da emniyet kemerlerimizin alçaklık yükseklik ayarları mevcut. Ne bekliyoruz? Videoyu beğenip kanala abone olduysak ne yapıyoruz? Hemen bir arka sıraya geçiyoruz. Skoda Scala'nın arka tarafına geldiğimizde ise kapımızı açtık. Merveciğim gel böyle canım. Arka taraf bizi şaşırtmıyor abi. Buralar yine sert. Arka tarafta neyimiz var? Burada bir tane çocuk kezimiz mevcut. Buralarımız yumuşak Allah'tan. Buralar 2 katı sert. Burada zaten açma kolumuz. Elektrikli camımızı görüyorsunuz. Kelebek camımız burada. Aracın dışında zaten söylemiştik. Nedir? Arka camlarımız renkli değil. Açık renkli diye. Şöyle aracın içine geçtik. Abi aracın arka kısmında öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.86. 100 küsür kiloyum. Bakın şöyle dik oturduğum zaman hani çok rahat oturuyorum ama biraz kasıntı oturuyorum. Ama şöyle biraz yayıldığım zaman gayet rahatım abi. Uzun yolda seyahate çıkarım bu arabayla. Başka neyimiz var abi? Ön koltukların hepsinde ve arka koltukların hepsinde Isofix bağlantısı mevcut. Yatağa gireriz. Girmezsek unutmuşuzdur. Bilginiz olsun. Ön koltuklar hani arka taraftan gayet güzel, gayet şık duruyor. Burada saklama cebimiz var bir tane. Şöyle gördüğünüz gibi gayet derin. Büyük ama biraz dar. Burada ver istersen ben alayım Merve. Burada 2 tane havalandırma menfezimizi görüyoruz. Aşağı tarafta başka herhangi bir şeyimiz yok. Sadece dediğim gibi burada 2 tane havalandırma menfezimiz var. Ne bileyim insan yine bir USB çakmaklık vesaire istiyor, istemiyor değil. Bakın burada da zaten Isofix'in bağlantısını görüyorsunuz. Ön sağ koltuk için konuşuyorum. Arka koltuklarımız da gayet güzel, şık, böyle parçalı parçalı desenli. Isofix'lerimiz böyle kapaklı değil. Burada gayet açık, güzel yer yapmışlar. Arkada herhangi bir kol dayaması yok abi, bilginiz olsun. Ama koltuklarımız 2+1 düzene sahip. Başka neyimiz var arka tarafta? Şöyle üst tarafta tavana doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi 2 tane
tuşlu ışıklandırmamız mevcut. Tutma kollarımız gayet güzel. Hani böyle etli insanın eline iyi geliyor. Hani insanın eline acıtmıyor. Burada bir tane askı aparatımız var. Bir tane de nerede? Şurada askı aparatımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta çok anlatacak ahım şahım bir şey yok. Teknik bilgileri zaten şu araya vesaire bir yere girerim ben. Şu sağa sola görürsünüz. O zaman ne yapıyoruz? Bagaja geçiyoruz. Skoda Scala'nın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar bizi güzel bir arka kısım karşılıyor. Böyle Maganda arkadaşlarımız var. Belki videoda çok müzik sesi olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Terbiyesizlik. Burada bir tane neyimiz var? Tabii ki de sileceğimizi görüyoruz. Biraz önce söylemiştik. Köpek balığı antenimiz mevcut. Burada 3. stoplanmamız var. Kocaman ayrı yazılmış Skoda yazımız görüyoruz. Yanlı masaya yerleştirilmiş 2 tane stoplanmamız var. Plakamız burada. Scala yazımız burada. Burada herhangi bir şey yok. Arka park sensörlerimiz var. Kedi gözlerimiz. Arka sis farımızı görüyorsunuz orada. Difüzörümüz burada. Hani egzoz çıkışları burada değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle burada egzoz çıkışımız yok. Bunlar fake. Egzozumuz altta. Geldik buradan. Bagajımızı açtık. Bagajımız manuel. Zaten söylemiştim. Bizim çekim eşyaları vesaire var. Şunları şöyle öne atalım. Geldik böyle burayı açtık arkadaşlar. Gayet sert, gayet dolu bir bagaj bizi karşılıyor. Bugünkü aracımızda pandizot var. Pandizotumuz bu şekilde. Hani yumuşacık. Hani kalitesi güzel. Kalitesini beğendim. Beğenmedim değil. Bunu tekrar böyle yerine taktık. Bagajımız Skoda zaten 467 litre bir bagaj hacmi sunuyor bize. Buna ek olarak başka neler sunuyor abi? Süper videosunda söylemiştik. Bunda da sayalım. Gelin birlikte. Bir tane burada kancamız var. Bir tane burada poşet asma kancası var. 2. Gel bu tarafa doğru Merve. Bir tane burada var. 3. Bir tane burada poşet asma kancası var. 4. Tamı tamına 4 tane kanca poşet kancası bizi karşılıyor arkadaşlar. Başka neyimiz var? Burada gördüğünüz gibi böyle çıkıp yani sökülüp takılabilen gözümüz bir tane burada. Bir tane de şurada mevcut. Bugünkü aracımızda 12 volt soket yok. Bakın burada yeri var ama dolu paketlerinde isterseniz 12 volt sokette satın alabiliyorsunuz. 4 tane kanca karşılığımız var bir de bugünkü aracımızda. Nedir onlar? Gel böyle Merve. Pandizotumuz da yani ilk yardım setimiz de yeni arkadaşlar. Daha araç 2000 kilometrede. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane bunun hemen çaprazında var. Bir de tam karşıda var. Başka bagajımızda böyle burayı açtık. Gördüğünüz gibi tam boy stepme lastik tamir seti var. Abi tam boy stepmeye hastayım ben. Ben stepmeciyim abi. Neden? Hani bazı arkadaşlar, artist arkadaşlar diyor ya işte sen olmuş 2024 stepme nedir abi? Zaten işte kiti var, basıyorsun havayı, çakmak çakıyorsun, gidiyorsun. Lastik parçalanınca ne yapacaksın? Bu söylediğin şey lastik patlayınca geçerli. Yandan kaldırıma sürttün, bir şey sürttün. Ne yapacaksın abi? Çekici mi çağıracaksın her seferde? Bak adamlar taş gibi koymuş lastiği buraya. Değiştir lastiğini, yoluna devam et. Burayı da böyle kapattık. Bagajımız 467 litre ama arka koltukları kapatınca 1416 litreye kadar çıkıyor. Bilginiz olsun. Burada bir tane tutma aparatımız var. Burayı böyle tuttuk. Burayı da böyle kapattık. Ufaktan bir 0-100 sürüş videosu olabilir. Olmayabilir. Onun garantisini vermiyorum. Skoda Scala'nın içindeyiz arkadaşlar. Skoda Scala'da bir 0-100 denemesi yapacağız. Aracımız şu an spor modda. Klimamız kapalı. Gördüğünüz gibi hafiften eğimli yokuşlu bir yoldayız. Şöyle hemen 0-100 başlatıcımızı da başlatalım. Hava acayip sıcak bu arada, bilginiz olsun. Şöyle şu an kronometredeyiz. Sinyalimizi verdik. Dediğim gibi aracımız spor modda. Yolumuz müsait olsun. 1, 2, 3. Gaza oturduk ama biraz geç algıladı. Şu an gaz dipte. 100. 11.66 saniye. Garip bir şekilde araç çok geç tepki verdi. Bir de normal drive modunda alalım. Bunu bir sıfırlayalım abi önce. Yolumuz tekrar müsait olsun.
Şöyle. Bir, iki, üç. Gaza oturduk. Yüz. 11.90 saniye bu drive modunda. Bir önceki spor modundaydı. Biraz da yol yokuştu, ondan kaynaklı olmuş olabilir. Hava gayet sıcak. Geldik bu sıcakta sizler için çekim yapıyoruz. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi, aşağıya sebebini yorum olarak yazmayı, hani burayı eksik burayı fazla söylediğin dediğiniz yerler varsa yanlışlarımızı da aşağıya saygı çerçevesi içerisinde yazabilirsiniz. Şimdiden Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Şeker tadında güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Başka? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip kanala abone olmayı ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.